Bütün bunlar geçip gidince acaba normalimize nasıl döneceğiz? Acaba dönebilecek miyiz? Aynı zamanda dün mesela ekmek yaptım. Herkes ekmek yapıyormuş. Akıma katıldım. Normal ekmek almaya artık tedirgin oluyoruz. Paketli ekmeklerde olmuş 7 lira. Dünyada koronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor ama bana sorarsanız değişen hiçbir şey olmayacak. Ölenlerin ailelerinin sabrı çok zordur. Herkese başsağlığı diliyorum. Evde kal Türkiye'm, evde kal. Bu günler geçecek. Çok güzel, aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Herkese merhaba. Evde kaldığımız bu koronalı günlerde mikrofon sizde demek istedim. Hani sokak röportajları olur ya, bu da ev röportajları olacak. Herkes yanıtlar veriyor. Ben de yanıtlıyorum. Merhaba. Durumla ilgili neler hissediyorsunuz diye sormuşsunuz. Ya tabii insan hiç de iyi şeyler hissetmiyor. Öncelikle korkuyorsun. Hem sevdiklerin için korkuyorsun, hem kendin için korkuyorsun. Ve işte kurallara uymaya çalışıyoruz. Gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Yani bazen de ümitsizliğe kapılıyoruz. Bütün dünya bu konuyla ilgili olarak teyakkuzda. Tamam, evet geçecek, önlemler alınacak bir şekilde diye ümit ediyoruz. Ve fakat bir yandan da bütün bunlar geçip gidince acaba normalimize nasıl döneceğiz? Acaba dönebilecek miyiz? Dönebilecek miyim? Nasıl sokağa çıkacağım? Ha bitti hadi deseler sokağa çıkabilecek miyim? Özgürce arkadaşlarımla buluşabilecek miyim? Yani böyle çok karışık diyelim. Onun dışında kendimi bazen böyle bir bilim kurgu filminin işte bu izlediğimiz senaryoların içinde gibi hissediyorum. Yani acaba hani böyle bir şey olacak da ben pat diye uyanacak mıyım? Ya da film bitecek de çıkacak mıyım diye zaman zaman böyle sanal bir şey mi yaşıyorum falan diye de bazen böyle şeyler de düşünmüyor değilim açıkçası. Ama evet, ne yazık ki böyle bir gerçeğin içindeyiz. Selam. Şu an eşim içeride film seyrettiği için ben size mutfaktan sesleniyorum. Herkese sağlıklı günler dileyerek konuşmamı başlamak istiyorum. Hiç de keyifli bir durum içinde olmadığımız muhakkak. Ama reddetmek durumu, direnmek ve neden diye sormak yerine öncelikle alıp kabul etmemiz hepimizin realitesinde acaba neler yaratırdı? Kabule geçince her şey kolaylaşıyor. Anın kıymetini biliyorsunuz. Bakın şu an hepimiz evlerimizdeyiz ama ben İzmir'den size ulaşıyorum. Siz kim bilir nereden ulaşacaksınız. Hepimiz bir şekilde bir yolunu bulup birbirimizle irtibat halindeyiz. Bu harika. Merhaba. Dünyadaki gelişmeler, alınan bu olağanüstü tedbirler ve maalesef ülkemizdeki bu başıbozukluk nedeniyle her yurttaş gibi, her vatandaşımız gibi ben de kaygılıyım elbette. Merhabalar. Şu an neler hissediyorsunuz ve neler yapıyorsunuz? Korkuyoruz. Evdeyiz. Dikkat ediyoruz. Bu süreçte evde kalmaya devam etmeliyiz. Çünkü korkmayanlar dışarıda geziyor. Ya da önemsemiyorlar. Ya da işin ciddiyetinin farkında değiller. Bilmiyorum. Sebepleri her neyse bence evde kalmalılar aslında. Korkmasalar da belki sevdikleri biri vardır. Önemsedikleri bir şey vardır. Onun altında durmaları gerekiyor. Çünkü bunu çok ağır geçirdiğimizi düşünüyorum. Herkesin sevdikleri için evde durmasını gerektiğini de düşünüyorum. Bu yepyeni bir durum olduğu için aslında biraz endişeliyim. Dünyadaki herkes gibi. Bununla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Hani evde kalma dışında ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Onun için de hani sakin olmakta, kendi hijyenimize dikkat edip güzel güzel evde oturmakta fayda var. Bir salgın var ve evde kalmak durumundayız. İşte sosyalleşmek yasak. Yani bunlarda sıkıntı çekmiyorum. Telefonla veya görüntülü görüşmelerle onları gidermeye çalışıyoruz. Ve işte temizlik kurallarına uyuyoruz. Dışarı çıkmıyoruz, evdeyiz. Neler yapıyoruz? Yani hani böyle kitap okuyayım, film izleyeyim,
filan gibi şeylere de sıkıntı çekiyoruz. Çünkü neden? Kafa meşgulken ve işte başka şeyler düşünürken, insanın iç huzuru yokken bir şey okumak, bir şey izlemek eski tadı vermiyor açıkçası. Hiç kolay olmuyor konsantre olmak böyle şeylere. Ama işte gündelik hayatımızı devam ettiriyoruz. İşte moralimizi bozmuyoruz. Ümitliyiz. İşte gün gelecek, sokağa çıkacağız. Şimdi evin tadını çıkarmaya çalışıyoruz ama evin tadını çıkarmak da özgür olduğunu bildiğin zaman oluyormuş galiba. Ama yine de ümitsiz değiliz. Elden geldiğince moralimizi, işte sağlığımızı korumak için gayret sarf ediyoruz. Ben okuyorum, gerçekten okuyorum. Çünkü benim kendimi geliştirmem çok değerli işimde. Seminerlerimi online'a nasıl çevirebilirim ona kafa yoruyorum ve sosyal medya paylaşımlarımı da güçlendiriyorum. Aynı zamanda dün mesela ekmek yaptım. Herkes ekmek yapıyormuş. Akıma katıldım. Normal ekmek almaya artık tedirgin oluyoruz. Paketli ekmeklerde olmuş 7 lira. Ne yapıyoruz? Ekmeğimizi kendim yapıyorum. Ama o kadar keyifli bir duygu ki çok mutlu oldum biliyor musunuz? Onun dışında küçük bir tane kızımız var Miko. Ve doğum yaptı. Karantina günlerinde doğum. Şu an evde onun yanındayız. Bütün şefkatimizle, sevgimizle. Bundan daha iyi nasıl olur? Harika bir şey bu. Ne yaptığımı soruyorsunuz. Her yurttaş gibi ben de evde vakit geçiriyorum. Söylenen kurallara uymaya çalışıyorum. Dışarıda çıksam hemen çok kısa sürede eve dönmeye gayret sarf ediyorum. Kitap okuyorum, televizyon izliyorum, film izliyorum. Tabii bol bol sosyal medya, Facebook, Twitter, Instagram onları takip ediyorum ve kendi sosyal medya hesaplarımdan katılmaya, katkıda bulunmaya çalışıyorum. Neler yapıyoruz? Ben örgüler yapıyorum. Her zamanki gibi. Değişik değişik. Ürünlere sardım. Oyuncaklar yapıyorum. Kitap okuyorum. Film izliyorum. Tavla öğrendim. Çocuklarla etkinlikler yapıyoruz. Evde vakit nasıl geçirilirse öyle geçirmeye çalışıyoruz. Güzel de geçiyor aslında. Yapmadığımız o kadar çok şey varmış ki hepsini bir arada yapmaya çalışıyoruz. Sağlıklı olduğumuz günlerce bunun kıymetini bilmeye çalışıyoruz. Şu nefes alabilmenin ne kadar değerli olduğunu bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Neler yapıyorum? Evde yemek pişiriyorum, temizlik yapıyorum, videolar çekiyorum, araştırmalar yapıyorum. Sakin geçiyor eşimle birlikte. Kendi içimize kapandık gibi. Her evde olduğu gibi. Tabii yakınlarımızı özlüyoruz. Onlarla da telefonla, görüntülü görüşmelerle görüşüp hasret gidermeye çalışıyoruz. Her şey bitse ne yaparım ilk? Herhalde sevdiğim arkadaşlarımla bir kutlama yapmak isterim. İşte ne bileyim onlarla eskiden buluşmak sıradandı belki. Sıradan bir şeydi ara sıra buluşmak, işte güzel vakitler geçirmek. Ama şimdi bunun aslında sıradan bir şey değilmiş. Çok kıymetli bir şeymiş. İşte bunu anlıyoruz insan. Herhalde öyle bir şey yaparız. Yani ilk sokağa çıktığımızda herhalde arkadaşlarla buluşur. Bir kutlama yaparız diye düşünüyorum. Ama öyle kolaylıkla da artık hani mesela deseler ki hadi çıkın sokağa. Evet bitti. Herhalde bir süre adapte olmakta sıkıntı çekerim. Yani öyle birdenbire de hemen sosyalleşmeye, hemen şeye atlayamam herhalde. Yani bir süre böyle hani kontrollü yaparım bu işleri veya sosyalleşmeyi, sokağa çıkmayı diye düşünüyorum. Şimdilik duygularım böyle. İlk iş kuaföre gideceğim. Şu an bu saçlarla karşınızda olduğum için kusura bakmayın. İşte en doğal, en yalın halim. Kuaför benim bam telim. O en önemli şey. Arkadaşlarımızla mutlaka bir araya geliriz. Güzel ortamlar oluştururuz ama sağa sola koşturmam. Neden? Çünkü biz eşimle zaten evimizde birlikte kendi kendimize vakit geçirmeyi, kendi dünyamızı seviyoruz. Bu dışarıdan tamamen kendimizi soyutladık anlamına gelmesin. Ama kendimizle, evimizle mutluyuz. Bunu da bugün daha iyi görmüş oluyorum. Başka ne? Eğitimlerime dönüş yapacağım. Seans yaptığım danışanlarımla bir araya geleceğim. Bu çok güzel. İnsanlara katkı olmak ve onlardan katkı olmak. Hem de yüz yüze ve dokunarak. Bunun kıymeti üzerine onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Böyle bir şey söyleyebilirim. Geçen gün dolabımda yeni aldığım kıyafetlerimle karşılaştım. Unutmuşum bile biliyor musunuz?
nasıl heyecanla ve hırsla almıştım. Bir an önce almalıyım, onlara sahip olmalıyım demiştim. Şu anda ne önemi var ki? Belki de mevsimi bile geçiyor. Onları giyinip dışarı çıkmak istiyorum mesela. Kişisel olarak ben de bu süreç sona erdiği zaman sokağa çıkacağım, dostlarımla buluşacağım, hasret gidereceğim. Tabii işime bakacağım, kaldığım yerden işime devam edeceğim. Bunlar bitince yapacağım ilk iş ailemde herkesi bir araya toplayıp onlarla güzel bir gün geçirmek. Varlıklarına şükrettiğim herkesin bir arada olduğunu görmek en güzel dileğim. Yapacağım ilk şey. Bütün bunlar bittikten sonra ilk yapacağım şey sokağa çıkmak, özgürce dolaşmak ama o da nasıl olur bilmiyorum yani. Ciddi bir korku girdi içimize. Bunlardan ne kadar kolay sıyrılır da nasıl normale döneriz hiç bilmiyorum. Ümitsiz değilim, tabii ki de geçecek bunlar. Neler geçirmedi ki yeryüzü diyelim. Hepinizi de sevgiyle selamlıyorum ve içinizde, ruhunuzda özgürleştiğiniz günler diliyorum. Bay bay. Şöyle söyleyeyim, koronadan önce ve koronadan sonra diye bir şey söyleniyor. Dünyada koronadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyor ama bana sorarsanız değişen hiçbir şey olmayacak. Ben bu sürenin çok kısa bir süre süreceğini tahmin edenlerdenim. Öyle çok uzun aylarımızı, yıllarımızı alacak bir olaymış gibi görünmüyor. Çok kısa sürede bunun çaresi bulunacak, aşısı bulunacak ve yine hepimiz sokağa çıkacağız ve kaldığımız yerden yaşantımıza devam edeceğiz. Değişir mi? Koronadan önceki dünya ile koronadan sonraki dünya arasında bir fark olur mu diye soracak olursanız bence değişmez. Bana göre değişmez. Ben insanlarımızın bundan ders çıkaracağı, dünyanın bundan ders çıkaracağı ve artık farklı şeyler yapabileceği konusunda çok iyimser değilim. Herkese sağlık diliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Evden çıkmayın diyorum. Size de selamlar. Bizde durum böyle. Evde kalıyoruz. Sizler neler yapıyorsunuz? Eminim güzel şeyler buluyorsunuzdur. Ölenlerin ailelerinin sabrı çok zordur. Herkese başsağlığı diliyorum. Ailede sevdiğin birinin kaybının ne kadar acı olduğunu anlatılmayacağını biliyorum. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Güzel günlere inşallah. Bu günler geçecek eminim. Geçmek zorunda. Sevgili dostlarım, takipçilerim, canım Türkiye'm. İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde lütfen kurallara uyalım, evimizde kalalım, steril bir ortamda yaşayalım, kendi kendimize uğraşlar yapalım, dikiş dikelim, kitap okuyalım, şarkılar söyleyelim, ailemize sohbet edelim, yemeğimizi yapalım, temizliğimizi yapalım. Lütfen. Öyle bir yerde oturuyorum ki bilenler biliyor, buradan radar gibi hiç ummadığınız, bilinçli, topluma hizmet veren, iyi sektörlerdeki değerli insanlar sokaklarda geziyorlar. Lütfen gezmeyelim. Evde kal Türkiye'm, evde kal. Bu günler geçecek. Çok güzel, aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Evde kal Türkiye'm. Bir şey fark ettim bu evde kaldığımız günlerde. Az su içtiğimi eşimin uyarısıyla. Ben halbuki 8 bardak içiyorum diye övünüyordum kendimle. 2 litreye tam ayarlayınca bir baktım vücudumdaki ağrılar geçti. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Bir içtiğiniz suyu ölçeklendirin bakalım eğer yapmıyorsanız. Belki size de iyi gelir.